Stefan Zweig'in 1939 yılında yayımlanan romanı Sabırsız Yürek, yazarın en uzun romanıdır. 1946'da sinemaya uyarlanmış, Türkiye'de ise ayrıca Acımak adıyla da yayımlanmıştır. Bu roman sadece bir aşk hikayesi değildir. İyi niyetin, merhametin ve suskunluğun nasıl bir felakete dönüşebileceğini anlatır. Zweig burada şunu sorar, birine acımak onu gerçekten sevmekten daha mı kolaydır? Romanın merkezinde iki merhamet anlayışı vardır. Biri sabırsız, kaçak ve bencildir, diğeri ise sabırlı, yaratıcı ve sorumluluk alan bir merhamettir. Hikaye, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sessiz bir taşra kasabasında geçer. Anton Hofmüller genç bir süvari teğmenidir, yoksul kökenlidir, hayatta kalmayı öğrenmiş ama kendini tanımamış biridir. Bir gün kasabanın zengin adamı Bay Kekesfalva'nın konağına davet edilir. Bu davet onun hayatındaki kırılma anıdır. Edith evin kızıdır, zekidir, hassastır ama felçlidir ve bu durum onu hem bedenen hem ruhen yalnızlaştırmıştır. Hofmüller bilmeden Edith'i dansa kaldırır. Genç kız ağlamaya başlar. Bu sahne utançla merhametin birbirine karıştığı andır. Hofmüller bu hatanın vicdan yükünü taşımaya başlar. Ertesi gün çiçek gönderir, sonra ziyaret eder, sonra bir daha. Ziyaretler çoğaldıkça acıma bir alışkanlığa, alışkanlık da bir bağımlılığa dönüşür. Ama bu bağın adı aşk değildir. Edith içinse durum başkadır. İlk kez biri onu sadece hasta bir beden olarak değil, bir insan olarak görmüştür ve bu ona umut verir. Doktor Condor'un sözleri bilinçli biçimde büyütülür. İyileşme ihtimali gerçekten çok bir teselliye dönüşür. Hofmüller gerçeği söyleyecek cesareti bulamaz. Çünkü merhameti onu dürüst olmaktan alıkoyar. Bir gün Edith aşkını açıkça dile getirir ve Hofmüller anlar. Sevmediği birinin umududur artık. Hofmüller kaçmak ister, intiharı düşünür, sonra görev bahanesiyle kasabadan ayrılmaya karar verir ama bıraktığı mektup hiç kimseye ulaşmaz. Edith son umudu da sönünce kendini evinin çatısından boşluğa bırakır. Aynı gün savaş başlar. Hofmüller cepheye gider ama vicdanından kaçamaz. 386 sayfalık bu roman şunu söyler: sevgi sadece bir duygu değildir, bir sorumluluktur. Ve bir insanın kalbine yanlış bir umut bıraktıysan artık masum değilsindir. Sabırsız Yürek, acımanın her zaman erdem olmadığını, bazen sadece korkaklığın kılıfı olduğunu hatırlatır.